Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kozalaklardan çiçek bahçesi yapacağız. Ben yavaş yavaş çalışmalara başladım. Kozalaklarımızı önceden kırdık. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştim sizlere. Ben bahçe makasıyla kırıyorum. İsterseniz makasla ya da penseyle, kerpetenle, karga burnuyla siz ne kadar kolay geliyorsa size hangisiyle çalışmak onunla yapabilirsiniz. Bu kozalakları kullanırken ben hem açmış tarafını kullanacağım hem de arka yüzlerini kullanacağım. İki tarafıyla da gerçekten çok güzel bir görüntü oluşturuyor kozalak. Siz de iki yüzüyle kullanmayı deneyebilirsiniz. Her zamanki gibi önce kozalaklarımızı kırdıktan sonra içlerini muhakkak temizleyin. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Çünkü fırçayı kozalakların içine soktuğunuz zaman kozalakların içinde kalan kırıntılar fırçanıza yapışıyor. Ve doğal olarak fırçayı boyaya batırdığınız için boyanız kirleniyor. O yüzden muhakkak önce küçük bir fırçayla içlerini temizleyin kozalaklarınızın. Önlerini, arkalarını, yanlarını iyicene boyarsanız benim daha önceden yaptığım kapı süsünde bu renk artan bir kozalağım vardı. Ama rengi bana koyu geldiği için ben onu açık maviye boyayıp değerlendiriyorum önceden hazır olduğu için. Bu arada görmüş olduğunuz gibi ben ahşabımı önceden hazırladım. Çünkü bunun çalışması biraz uzun sürüyor. Önce zeminini boyuyorsunuz. Sonra üzerine eskitme yapacağınız boyayı sürdüğünüz için beklemesi biraz uzun sürüyor. Daha önceki paylaştığımız çam kozalağından çiçek buketi yapımı videosunda da bu budak desenini yapmayı nasıl yaptığımızı izleyebilirsiniz. Kozalak renkleri tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Ben genel olarak her renkten ikişer tane boyadım. Açık ve canlı renkler gerçekten çok güzel oluyor. Evet, önce bir genel görünüşe bakıyoruz. Nasıl yapıştırırız, hangi renkler nasıl gider. Ondan sonra yapıştırıyoruz. Muhakkak siz de provasını yapıp öyle yapıştırın kozalaklarınızı yapıştırırken. Çünkü hani hoşunuza gitmiyor, değiştirmeniz gerekiyor ve silikonla yapıştırdığımız için kolay kolay yapıştırdığımız yerden o kozalaklar çıkmıyor. O yüzden muhakkak önceden provasını yapıp daha sonra yapıştırma işlemine geçin. Gördüğünüz gibi kozalakların iki yönü de gerçekten çok güzel duruyor. Ve yan yana geldiği zaman ikisi çok uyumlu oluyor. Çiçeklerimiz hazır oldu. Şimdi çiçeklerimizin saplarını da yapmamız gerekiyor. Ben bu dalları ağaçlardan düşen dallardan parktan topladım.
Siz de çevrenizde muhakkak parklardan toplayabilirsiniz. Ebatlarını ayarladıktan sonra yine silikonla yapıştırmaya devam ediyorum. İsterseniz bu arada ahşapları renklendirebilirsiniz. Ben sade kullanmayı tercih ettim. Tablomun altına küçük beyaz taşlarım vardı benim. Bunları yapı marketlerden temin edebilirsiniz. Altlarına güzel bir görüntü oluşması için taşları yapıştırıyorum yine silikonla. Bu arada silikonu az kullanırsanız, çünkü çok çabuk kuruyor sıcak bir yapıştırıcı olduğu için, az sürüp hemen hızlı bir şekilde yapıştırma işlemine devam etmeniz gerekiyor. Ya da böyle gördüğünüz gibi tek tek taşları sürüp yapıştırabilirsiniz. Ama taşlar küçük olduğu için elinize muhakkak değiyor. O yüzden çok sıcak olduğu için çok dikkat ederek kullanmalısınız. Evet, taş yapıştırma işlemimiz bitti. Şimdi ahşabımızın etrafına hasır ip geçiriyoruz. Daha dekoratif gözükmesi için gerçekten daha şık duruyor. Tamamlıyor çalışmamızı. Bu hasır ipi de yine yapı marketlerden temin edebilirsiniz. Ben sizin de rahat görebilmeniz için boya kavanozlarımdan birisini koydum. Şimdi askılık yerini yapıyorum. Biraz boşluk bırakıyorum. Evet, ipimin ebatını ayarladım ve silikonla yapıştırmaya devam ediyorum. Bu bölgenin iyice yapıştığından emin olun, çünkü astığınız zaman hasır ipiniz oradan ayrılabilir. İyice yapıştığından emin olun o yüzden. Evet, hasır ipimizi de birbiriyle bütünleştirdikten sonra yavaş yavaş çalışmamızın sonuna geliyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan mutlaka yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.